Lan bu Antalya'da bir kış gelmedi ha. Bugün Kasım'ın 3'ü. Benim şu an montla, pantolonla, bereyle falan gezmem gerekiyor. Üzerimde şort, pardon üzerimde tişört, altında şort. Yani sanki kış hiç gelmeyecekmiş gibi. Yine yeniden sıkıcı bir vlogla karşınızdayım. Bugün hiçbir şey olmayacak. Bugün telefon faturamı yatıracağım. Bankada bir işim var. Ondan sonra yine bir kahve, yine oturacağız. Biraz kitap okuyacağız, bir şeyler çizeceğiz falan. Ama bugünle alakalı tek heyecan verici şey brush pen aldım. Brush pen ne diye sorarsanız da ucu fırça gibi görünen keçeli kalem. Bu kadar basit. Onu biraz kullanmak istiyorum. Onunla biraz resim yapmak istiyorum. Böyle. Evet, banka işi de tamam. Hallettim. Şimdi telefon faturasını yatırmaya Doğu Garajı'na geldik. Şu ileride şurası benim daha önce oturduğum Starbucks. Belki daha sonra otururuz, bilmiyorum. Bugün dizlerimin bazı saçma sapan bir şekilde gevşek, anlam veremediğim şekilde. Yani aylardır vlog çekiyorum, aylardır insanların içinde video paylaşıyorum ama bugün bir heyecan yaptım. Elim ayağım titriyor. Gittim sordum, adam dedi borcun yok dedi, görünmüyor dedi. Dedim ne alaka yani, görünmesi lazım. Ben uygulamada görüyorum. Ondan sonra o dedi işte 10 ile 25 arası kesilir, şu an görünmez dedi. O zaman bakarsın dedi. İyi dedim ben de. Şimdi bankada başka bir işim daha var. Şuradaki Yapı Kredi'de. Bütün banka işleri halloldu, her şeyi hallettim. Telefon faturasını yatıramamış olsam bile onu da halledeceğim daha sonrasında. Şimdi en sevdiğim kafede oturup biraz resim yapacağız. Daha hala sıcak, çocuk yeni yaptı ya. Dur. Yeni oyuncağımı size göstereyim. Böyle keçeli kalem gibi görünüyor. Ucunu açıyorsun. Dur. Sivri bir ucu var. Ve işte böyle fırça gibi oynuyor falan filan yani. Bununla biraz böyle harikalar yaratacak şimdi. Gayet basit bir eskizdi, bitti. Gösteriyorum. Bu şekil. Fiziği çok iyi olmayan, slip mayo giymiş bir adam. Hepimizin korkulu rüyası. Eskiz de şahane oldu, bayıldım. Başta biraz korkmuştum çünkü böyle silemediğim bir materyalle resim yapmak biraz tedirgin ediyor beni. Hata yaparsam silemeyeceğim sonuç olarak. Ama sonuç güzeldi. Çıkan sonuç beni mutlu etti. Dolayısıyla daha sonra başka çizimler de yaparız. Yani kaçmıyor bir yere. Şimdi eve gidiyor oraya. Bugünkü gereksiz bilgiler köşemizde aklıma takılan bir şey var bugün. Böyle acayip bir tespit. Onu size anlatacağım. Ama bir grafik tabloyla. Hazırız. Evet, bu az önce yaptığım grafik tablo. Bu grafik tablosuna göre bu taraf uyku, yani sleep. İngilizcesinde yazdım çünkü neden olmasın. Burası da yaş, yani age. Şimdi insan ufak bir bebekken veyahut da işte 1-2-3 yaşlarındayken aşırı şekilde uykuya ihtiyaç duyuyor. 8 saatlik bir uyku çekmesine rağmen daha sonrasında uyandıktan sonra bir öğle uykusuna yatması gerekiyor. Akşam da 7-8 gibi ağlamaya, huysuzlanmaya başlıyor. Bu da demektir ki uykusu gelmiş. Ama yaş ilerledikçe insanlar daha az uykuya ihtiyaç duyuyor ve daha az yemeğe ihtiyaç duyuyor. Burada şu grafik tabloyla bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi burada yaşlarımız gidiyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Burada uyku saatleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 falan. Şimdi 1 yaşından işte ya da bebekliğimizden itibaren 8 ila 9 yaş arası bir uykuya ihtiyaç duyuyoruz.
Bu şekilde devam ediyor. Aşağı yukarı 20, 30'lu yaşlar giderek azalmaya başlıyor. 40'lı yaşlar, 50'li yaşlar, 60'lı yaşlar ve daha sonrasında giderek düşüşe uğruyor. 12'de yatsanız dahi 5'te uyanıyorsunuz yani 60 yaşından sonra falan. İnsanlar daha az uykuya, daha az yemeğe ihtiyaç duyuyor. Tabii ki bu grafiğe yemeği sığdıramadım. O kadar kabiliyetli değilim. Ama insanların uyku, hayatları boyunca yaşadıkları uyku skalası tam olarak da bu şekilde. Peki bu neden böyle? Bunu da tabii ki ChatGPT'ye soracağız. İnsanlar yaş aldıkça neden daha az uykuya ve az yiyeceğe ihtiyaç duyar? Evet. Uyku ihtiyacı ne? Beyindeki uyku düzenci zamanla değişir. Yaşla birlikte melatonin yani uyku hormonu üretimi azalır. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Aynı zamanda uzun uyku ihtiyacı da azalır. Sirkadyen ritim biyolojik saat kayar. Bireylerin iç biyolojik saat genellikle daha erken saatlerde aktif olur. Bu yüzden erken uyanır, erken yorulurlar. Beyin onarımız düşer. Gençken uyku sırasında sinir hücrelerinin hızla yenilenir. Bu yüzden uzun uyku gerekir. Yaşla bu süreç yavaşladığı için aynı onarım için daha az enerji ve süre gerekir. Okey. Uyku kalitesi süreden çok önem kazanır. Derin uyku evreleri kısalır ve organizma buna uyum sağlar. Yani 6 saatlik uyku eskiden 8 saatin yaptığı işi görebilir. Yani işte 6 saat uyuyup 8 saat uyumuş gibi bir etki alıyorlar. Yemek yeme ihtiyacı azalması yani. Metabolizmanın yavaşlaması. Evet, mantıklı. Kas kütlesi azalır. Hücrelerin enerji tüketimi düşer. Bu yüzden vücudun kalori ihtiyacı azalır. Sinir sistemi yavaşlar. Mantıklı. Hormonal değişimler. İştahı arttıran grelin azalır. Tokluk hissi veren leptin, insülin duyarlılığı artar. Fiziksel aktivite azalır. Daha az hareket vesaire vesaire. Evrimsel bakış açısından yaşlı bireylerin toplum içine enerji tasarrufu yapması ve gençleri kaynak bırakması da evrimsel bir avantaj olabilir. Enerjiyi minimumda tutup hayatta kalmak yaşlı birey için daha önemli hale gelir. Yani bu da aslında geçmişten kalan bir evrimsel sonuç olabilir. Size daha önce bahsettiğim pek çok konu gibi. Yani işte bu babanın ilk çocuk bana benzemiyor diyor. Onun canını alması veyahut da işte dik durduk diye kalçaların daralması ve sadece erken doğum yapan kadınların hayatta kalması, geri kalanların hayatını kaybetmesi doğum esnasında gibi. Bugün de yeni bir şey öğrendik. Neyse şimdi ben biraz kitabıma gömüleceğim. O yüzden şimdi benden kaynaklanıyorum. Yarın yepyeni bir video karşınızda olacağım. Umarım yani gerekli motivasyonu bulursam bulabilirim diye düşünüyorum. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere.